Yani son dakikaya kadar mücadele ettiğini gösteriyor aslında. Yani burada Bir ilk drone kamerasıyla içeri giriyorlar şu an. İlk ateşten sonra içeriği görmek için drone'la binanın içine giriyorlar, içerideki durumu görmek için. Burada Yahya Sinvar'ın aslında ağır yaralı olduğunu görüyoruz. Sağ kolunu hareket ettiremiyor vesaire. Sonra bazı görüntülerde de sağ kolunda, yanlış olmasın, tampon yapmış Kendi galiba. tampon yapmış sağ kolunda. O fotoğraflar gerçekse. Burada da Yahya Sinvar'ı eğer oysa. Şimdi bu görüntüden ziyade o fotoğraflar aslında çok daha belli bir şeyi ortaya koyuyor. Eğer gerçekse o fotoğraflar. Şimdi sosyal medyada belli fotoğrafları paylaşamazsınız. Engeller, algoritmalar, o şiddet içeren vesaire fotoğrafları göremezsiniz, paylaşamazsınız. Ama Yahya Sinvar'a ait olduğu söylenen o fotoğraflar bütün hesaplarda hiçbir önlem alınmadan paylaşıldı. Bir ek yapacağım ona. Şöyle ki bazı hesaplarda gördüğümüzde hassas içerik uyarısı söz konusu. O bir var. süre sonra. Bir süre sonra. Bir süre sonra. İlk başta o fotoğraflar çok hızlı şekilde yayıldı. Herkesin gördüğü fotoğraflar. Yani onun altını çizelim. Şunu söylemek için belirttim bunu. Aslında sosyal medyanın hangi tarafta olduğunu, o algoritmaların nasıl yazıldığını vesaire göstermek için önemli. Yani İsrail'in bu kadar cephede, tırnak içinde söylüyorum, bu kadar cephede savaşırken aynı zamanda psikolojik harp unsurlarını da çok hızlı şekilde ve etkin şekilde kullandığı ve sosyal medyanın da bu alanda alan açtığı İsrail'e görülen bir gerçek. İlk günden itibaren ama bu bir tartışma konusu değil mi sosyal medyanın bu noktadaki? Yani burada aslında Gazze'de şu ikilem vardı. Gazze'deki şu görüntüleri eğer sosyal medya olmasa Batı zaten göremezdi görüşü var. Ama aynı zamanda sosyal medyanın işte bu görüntüleri de yayarak bir şekilde Gazze'lilere ve Gazze'deki direnişe destek verenlere de bir moral bozukluğu yaratma hali de var. İsmail Haniye'nin ölümü de dahil olmak üzere şu ana kadar İsrail'in yaptığı açıklamalara ben şahsen bir gazeteci olarak takip ederek bir yalanlama geldiğini görmedim. Evet. Ama Hamas bu sefer Yahya Sinvar'ın ölümü iddia diyorum çünkü yalanlama geldi. Hamas tarafından ya da bu ihtimali yalanladı. İşte. Niye böyle bir açıklama yaptı sizce Hamas? Şimdi Kuzenleri olduğunu ve o kuzenlerinden biri olduğunu ifade etti. iki liderini peş peşe kaybetmiş Hamas, şimdi bir lider örgütü değil Hamas, bunu biliyoruz. Bir fikir örgütü, hedefleri var. Doğal olarak bu hedeflere ulaşana kadar liderler gelip geçici diyebiliriz bu yolda. Ama iki liderini peş peşe kaybetme hali en azından Hamas'ın askeri kanadında bir merkezileştirme, yani tam tersi merkezi olmayan bir yönetim şekli oluşturur. Yani şunu demeye çalışıyorum. Askeri kanatta bazı zafiyetler oluşabilir. Özellikle de Yahya Sinvar gibi Kassam Tugaylarının önemli bir komutanı, sonra Hamas'ın lideri noktasına gelmiş bir kişinin kaybı askeri kanatta bazı zafiyetler oluşturabilir endişesi var. Bu da gayet normal ama önemli olan bu süreci yönetmek. Hamas şimdi bu süreci yönetmeye çalışıyor. Eğer Yahya Sinvar'ın kendisi ise bu görüntüler yerine yeni isim belirlenene kadar bunu reddetme ihtimalleri var. Eğer değilse çok yakın zamanda Yahya Sinvar kendini göstermek zorunda. Şunu da söyleyeyim bir cümle. Yahya Sinvar bugüne kadar kendini çok fazla gösteren bir lider değildi. Bu gizem hali biraz da kendisini güç odağı haline getirdi. Yani Gazze'nin içerisinde ve İsrail içinde Yahya Sinvar'ın bu gizemli tavrı daha dikkat çekici, odak noktası haline getirmesi için önemliydi. Ama bugün itibariyle Yahya Sinvar eğer bu değilse, buradaki görüntülerde değilse kendini göstermek zorunda. Şimdi tam ekran yaptı arkadaşlarımız Gazze'deki son durumu, Gazze sınırındaki canlı görüntüleri. Bundan sonra Gazze'deki saldırıların dozu artacak mı dersiniz? Şimdi Zaten çok fazla olduğunu kayda geçiyoruz ama evet. Daha da mı fazla olacak? Amerika'daki bazı siyasiler, bazı düşünce kuruluşları vesaire şunun altını çiziyor. Yahya Sinvar bölgedeki savaşı artıran liderdi diyorlar, kişiydi. Çünkü o aslında İsrail'i sıkıştırmak için bölgedeki diğer aktörlerin de İsrail'e saldırmasını istedi. Hamas'ı sürekli olarak silahlı direnişe çeken Yahya Sinvar'dı. O yüzden Yahya Sinvar'ın ölümüyle aslında İsrail bu şiddeti seyreltmesi gerekiyor diyorlar. Ama Amerika'nın hani farklı bahanelerle İsrail'i daha az şiddet uygulaması noktasına yönlendirmeye çalıştığını biliyoruz. O yüzden Amerikalıların söylediğine göre bu saatten sonra şiddet azalması gerekiyor, azalacak. Amerikalılara göre böyle bir nokta var. Ama İsrail aslında tüm bu noktaları
şiddeti erinde sonunda İran'a ulaştırmak için attığını tahmin ediyoruz. Yani peş peşe Hizbullah ve Hamas liderlerinin, Hamas'ın iki liderinin öldürülmesiyle aslında İran'ın o Batılıların söylediği ahtapotun kolları, kendi İran'ın söylediği direniş eksenindeki önemli liderleri kaybederek İran'ın bölgedeki etkinliğini azaltmaya çalışıyorlar. Şimdi Hamas'ı, İsrail'in mantığı şu: Hamas liderini kaybettikten sonra dağılır. Dağıldıktan sonra da işte Hizbullah'ın zaten bütün yönetim kadrosunu elimine ettik. Hamas'ı da böyle dağıtırsak yavaş yavaş bölgede istediğimiz noktaya doğru hareket ederiz düşüncesi var İsrail yönetiminde. Ama şunu söyleyeyim, Hamas'ın liderinin kaybı söz konusu olursa Hamas içeride yeni bir lider oluşturabilir. Ama şöyle bir ihtimalden bahsediliyor. Özellikle Yahya Sinvar'ın ölümüyle birlikte, ölüm iddiasıyla birlikte, şayet ki bu görüntüler gerçekse ve gerçekten Yahya Sinvar öldürüldüyse, o bölgedeki güçlerde, yani İsrail'in iddiası bu, bir çözülme olacak. Katılır mısınız buna siz? Çözülme, yani dağılmaktan bahsetmiyorum ama Moral bozukluğu mu? bir moral bozukluğu, bir kırılganlık oluşacaktır. Yani bunu eşyanın tabiatında var Kaan Bey. Sonuçta liderini kaybetmiş organizasyonlar, organizasyonel anlamda, ama şey anlamda demiyorum, fikir anlamında, direniş noktasında, hedef anlamında bir değişiklik olmayacaktır doğal olarak. Ama organizasyonel anlamda... Filistin davası Yahya Sinvar'dan önce de vardı. Aynen öyle. Aynen onu kastediyorum ben de. Ama organizasyonel anlamda Hamas'ın lideri kim, komutan kim, kim başta olacak, kim hangi pozisyonda olacak noktası karıştığı anda doğal olarak askeri olarak düşünelim. Burada bir emir komuta zincirinde problem yaşanacaktır. O yüzden de bir süre o kırılganlık yaşanabilir. Keza bu Haniye suikastten sonra da çok kısa bir dönem böyle bir kırılganlık yaşanma ihtimalinden bahsetmiştik. Ve o süreci çok hızlı şekilde aslında Hamas atlattı. Hem Sinvar'ın hızlı şekilde başa geçmesiyle, hem de diğer Hamas'ın diğer liderlerini de araya sokarak. Şöyle şunu izleyenlerimize hatırlatalım. Bugün çok kritik bir gün. Çünkü Yahya Sinvar'ın öldüğü iddialarının, yani Hamas liderinin, yeni liderinin öldürüldüğü iddialarının hemen ardından dün Perşembe, bugün Cuma. Bugün Cuma namazı var. Ve bugün acaba bölgede bir hareketlilik söz konusu olur mu? Soruları söz konusu. Bu soruların cevaplarını da yine canlı bağlantılarımızda, bültenimiz esnasında ekranlara getireceğiz. Hatırlatalım. Hem Kudüs'e bağlantımız olacak, hem Lübnan'a bağlantımız olacak ve takibimize devam edeceğiz. İzleyenlerimizle bu bilgiyi, ilerleyen dakikalarda izleyenlerimizle bu bilgiyi paylaşalım ve tekrar bu canlı görüntüler üzerine dönelim. İki farklı noktadan, aynı açıyı gösteren iki farklı noktadan Gazze'den görüntüler şu anda ekranlarımızda. Sağ taraftaki görüntü biraz daha bir dağlık alanın arkasından sanıyorum çekilen bir görüntü. Fakat sol taraftaki görüntü biraz daha net bir şekilde ne olduğunu, ne yaşandığını bizlerle paylaşıyor. O dumanlardan bahsediyoruz, saldırının etkisinden bahsediyoruz. Artan dozdan bahsediyoruz Tolga Bey. Yani saldırının artan saldırılardan bahsediyoruz. Ama şunu merak ediyorum. Sizce bu noktada hep şunu gördük bu bir yıllık süreçte. İsrail saldırdı. Bir şekilde ya yeterli ya yetersiz böyle görüldü ama bir cevap geldi. Bu cevap sizce bu sefer nasıl olacak? Bir cevap verecek mi? Hamas tarafı ya da Hizbullah tarafı. Çok kısa bir cümle, sonrasında sahaya bağlanalım. Hamas'ın elinde çok fazla bir şey kaldığını zannetmiyorum Kaan Bey. Çünkü bir yıldır hem abluka altında hem sürekli savaş içerisinde. O yüzden elinde mühimmat anlamında çok fazla bir şey kaldığını zannetmiyorum ki insani ihtiyaçlar konusu bile bu kadar problemliyken. Ama bunun cevabını Hizbullah'tan vesaire de beklememek lazım. Çünkü onlar da kendi savaşında artık ve Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı bu artık İran'a destek değil, bizim kendi savaşımız demişti. Doğal olarak orada da ayrışmalar söz konusu olabilir. Burada ya bir cevap gelecekse, askeri bir cevap gelecekse İran'dan gelir ama şu anda onu da beklemiyoruz. Şu anda onu beklemiyorsunuz ama ister istemez o bölgede çok sıcak.